Herkese merhaba. Ben Hürriyet Gazetesi aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt. Bugün nörofarmakolog Profesör Doktor Tayfun Uzbay canlı yayın konuğumuz olacak ve kendisiyle aşıları konuşacağız. Malum şu anda dünyanın pek çok ülkesinde aşı çalışmaları devam ediyor ve pek çoğu faz 3 aşamasında tamamladı ve aşılar artık halkın kullanımına açılacak gibi. Ömürcüğüm, seni gördüğüme çok sevindim. Sağlıklı olmana ayrıca çok sevindim. Çok Selam teşekkür ve ederim sevgiler. hocam. Sağ olun. Şu an idare etmeye çalışıyorum bu tarihe kadar. Neyse ki virüse yakalanmadım. Umarım bu süreçten sonra da yakalanmadan şu süreci atlatabilirim ve pek çoğumuz da yakalanmayız virüse. Aşılar geliyor öte yandan. Siz bu konuyla Evet, yakından ilgileniyorsunuz. Şu an aşılarla ilgili çalışmalar ne durumda? şimdi Ömürcüğüm şu anda dünyada devam ediyor. Bütün dünya çapında 200'den fazla aşı çalışması var. Ve bunların yaklaşık 10 kadarı ön plana çıktı bu aşı çalışmalarının. 10 kadarı ön plana çıktı. Bunların içinden de işte bugünlerde çok fazla konuşuluyor. Sizler de duyuyorsunuzdur. Medyada tartışılıyor, sosyal medyada tartışılıyor. Bir 5-6 tanesi şeye çok yaklaştı. Ruhsata çok yaklaştı. Ancak ruhsat alan da aşı var aslında. Bunlardan bir tanesi Rusya'da Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve adına Sputnik 5 denilen Covid aşısı. Bu aşı biliyorsun aşağı yukarı 2-3 ay önceydi Vladimir Putin açıklama yaptı. Biz bu aşıya onay veriyoruz diye, hatta kızım da yaptırdı dedi. Tabii acil onay verdi muhtemelen buna Rus Sağlık Bakanlığı veya yetkilileri. Rusya'da bu aşı şu anda kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla. Bir de BioNTech'le Pfizer'ın ortak yaptığı, hatta bir Türk ayağı da var. Bizim Türk asıllı Selçuk Şahin'in de Almanya'da içinde olduğu BioNTech firmasının bir aşı var. Messenger RNA aşısı. Bu aşı da 2 gün önce FDA tarafından acil onay aldı. Kullanım için acil onay aldı. Ondan 3-4 gün önce de İngiltere bu aşıya onay vermişti. Siparişini de vermişti. European Medicine Agency, Amerika'daki FDA'nin Avrupa Birliği'ndeki karşılığı, bu aşıları ve ilaçları onaylayan kurum EMA. Oraya başvurmadı İngiltere. Niye başvurmadı diye tartışmalar oldu. İngiltere Avrupa Birliği ülkesi değil artık. Yani ayrıldı biliyorsun o sistemin dışında. O yüzden aynı Rusya'nın yaptığı gibi kendi Sağlık Bakanlığı, kendi sağlık yetkilileri bu BioNTech Pfizer aşısına onay verdi. İki aşı şu anda ruhsatlanmış oldu. Şimdi ruhsata yakın birkaç aşı daha var. Onlardan da kısaca söz etmek isterim. Lütfen. Bunların bir tanesi Sinovac Biotech aşısı, Sinovac firmasının aşısı. Buna bizde Türkiye'deki ismi Çin aşısı oldu biliyorsun. Çin'deki aşı. Biz buna sipariş verdik. Ayrıca biz BioNTech'e de sipariş verdik. İnsanlar merak ediyorlar, biz sipariş vermedik de sadece bunlara verdik. Çünkü bu aşıların faz 3 çalışmalarına ülke olarak biz de katıldık, dahil olduk. Böylece bizim bir hem sipariş önceliğimiz var, hem bunu daha indirimli alma şansımız var her iki aşıyı da. O yüzden biz kendi popülasyonumuzda da test edilmiş olması da isabetli bence. Çünkü kendi popülasyonumuzda az sayıda veya çok sayıda bir denek popülasyonda da kullanılmış durumda. O yüzden akılcı bu iki aşıya bizim sipariş vermemiz şu anda. BioNTech aşısı arasında teknik farklılığı var. Biri işte messenger RNA teknolojisi, öbürü ölü aşı teknolojisi. Onu ayrıca gene konuşuruz. Bunun dışında Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte, yani İsveç, İngiltere ortak desteklediği bir aşı var. Bu da Oxford aşısı ismiyle geçti. Bunun da stratejisi daha farklı. Bu da bir adenovirüs vektör aşısı. İşte virüsün bir parçası başka bir hale getirilip vücuda tanıtılıyor. O da böyle bir aşı. Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nin, Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nin bir rekombinant adenovirüs tip 5 tarzında ürettiği bir başka aşı var. Bu da Çin'de şu anda yaygın şekilde, Çin kendi nüfusu içerisinde
bu aşının testlerini tamamlamak üzere belki de onay da vermiş olabilir. Hani Çin biraz daha kapalı kutu, çok fazla şey yapamıyoruz, takip edemiyoruz Çin'i. Ayrıca Türkiye'de çok az konuşulmuş olan bir DNA plazmit taşıyıcı sistem. Yani bunlar aslında çok da önemli değil. Ben bunları şunun için vurguluyorum. Farklı farklı stratejiler ama sonuç hep aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta vücutta antikor oluşturup bu başa bela olan virüsü tanıtma amaçlı. Ama farklı teknolojilerin şöyle bir avantajı olabilir. Bir tanesi işlemediğinde diğer teknoloji daha iyi işleyebilir. Bunu da sahada zaman içerisinde göreceğiz. Faz 3'e kadar gelen çalışmalarda aralarında etkinlik olarak ve güvenlik olarak anlamlı bir fark yok bu saydığım aşıların. Yani şu anda piyasaya çıkmak üzere olanların. Bu saydığım DNA teknolojisine dayanan aşıda da şimdi mesela BioNTech Messenger RNA teknolojisine dayanıyordu. Bu da DNA bazlı bir aşı. Bu aşıda Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore'nin ortak üstünde çalıştığı bir aşı. Bu da belli bir yere geldi. Kanada'nın aşısı biraz geride kaldı. O bu rekabet sistemi içerisinde hemen uzanamadı. Onun çalışmaları devam ediyor. Avustralya aşısında da ilginç bir şekilde HIV'ye karşı antikorlar oluştu vücutta ve bu bir şüphe yarattı. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir ama burada böyle bir şey beklenmiyordu. Bunun üzerine bir açıklama yapıldı ve bir şey oluşturduğunun araştırılacağı söylendi ve bunun 1 yıllık bir zaman alacağı söylendi. Dolayısıyla Avustralya'daki aşı da şu anda çekilmiş durumda sistemden. Belki de HIV virüsüne karşı etkili olacağı için o alanda kullanılabilir daha sonra, ne dersiniz? Bu da mümkün ama bu sıra dışı bir gözlem olarak açıklandı bu. Sıra dışı gözlemler her zaman aşı çalışmalarının durdurulmasını ve askıya alınmasını da gerektirir. Tabii dediğin gibi bir stratejik geri çekilme bilemiyoruz. Ama şu anda bizim konuşacağımız aşılar, bu Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nin Çin'deki aşısı, benim anladığım sadece Çin nüfusu çok yüksek bir ülke biliyorsunuz. O kendi nüfusu için üretecek bunu. Sinovac'i daha böyle dışa açık bir firma. Sinovac biliyorsunuz uluslararası başka ülkelerle de bağlantıları olan bir firma. Onu dışarıya ihraç edecek gibi gözüküyor. Bir BioNTech Pfizer aşısı var şu anda. Bir de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca aşısı bu aşamada yakın. Hani bunları konuşabiliriz. Bunun Peki dışında Türk aşısı hocam, çünkü Türkiye'de de bazı aşı çalışmaları olduğuna dair sık sık haberler çıkıyor biliyorsunuz. Türkiye'de ben sıralayayım. Her konuda, her programda söylüyorum. Bizim 8 üniversitemizde aşı çalışmaları var. En son zamanda 12 üniversiteden filan söz edildi. Erciyes, Acıbadem, Ankara, Boğaziçi, Bezmialem ve ODTÜ'nün çalışmaları vardı. Bu üniversitelerin çalışmaları TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu adı altında birleştirildi. Güçler birleştirildi. Buraya destek veriliyor. Bu çalışmalardan bir veya iki tanesinin faz aşamasına kadar geldiği, yani insanlarda denenebilecek noktaya kadar geldiğini biliyoruz. Şimdi tabii ki şu anda konuştuğumuz 4-5 aşıdan daha geride bunlar. Faz 1'e girecekler, daha sonra faz 2'ye girecekler, sonra faz 3'e girecekler ve faz 3'ten her aşamada sonuçlar denetlenecek, incelenecek ve faz 3'ten sonra Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatına sunacaklar. Aynı Rusya'daki Sputnik aşısında olduğu gibi. Dileğimiz bu çalışmaların da başarıyla sonuçlanması. Ama burada şöyle bir şey de var beni düşünceye sevk eden. Çıkan aşılar çok iyi işlerse ve çok iyi çalışırsa bunlara gerek olur mu, gerek olmaz mı veya işte faz 2'den sonra devam ettirilir mi, ettirilmez mi? Bu başka aşılar için de geçerli. Özür diliyorum. Dünyadaki başka aşılar için de geçerli. Şimdi bir tanesi çok iyi çalışır, çok etkili olursa, şimdi faz 2, faz 3 bunlar hep işte riskli aşamalar, masraflı aşamalar. Herkes bunu üretir mi? Yoksa üretilmiş olan, çalışan bir teknolojinin izni alınarak o teknoloji üzerinden mi gidilir? Bunu bize zaman gösterecek.
Ama bizde de aşı çalışmaları var ama şu anda ruhsat verilmiş olan, FDA tarafından onaylanmış olan, İngiltere, Rusya tarafından onaylanmış olan aşılara göre bizim aşılar çok daha geride şu anda. Peki hocam, şimdi bir taraftan da Türkiye'de insanların aşı olup olmamayla ilgili tartışmalarına tanık oluyoruz. Bazıları hiç bilmediği bir aşıya olmayacağını söylüyor. Fakat aşıların da tarih boyunca ne kadar önemli olduğu, pek çok hastalığı sona erdirdiği bilimsel verilerle ortada. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi burada birkaç noktada çıkıyor. Şimdi ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Hızlı bir şekilde bilgileri paylaşıp çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz sosyal medya aracılığıyla. Ama maalesef sosyal medya ayrıca çok da kirli bir mecra. Orada maalesef kötü niyetli kişiler de olabiliyor. İkiye ayırmak lazım. Bir, körü körüne bir aşı karşıtlığı yapıp veya bilim ve teknoloji karşıtlığı yapıp çeşitli şekillerde dikkat çekmek ya da farklı amaçlarla ortaya çıkıp komplo teorileri ortaya atıp izlenirliğini artırmaya çalışıyor. Kimi işte bu şekilde popüler olmaya çalışıyor. Kimi de çok daha kötü niyetle bu işleri yapabiliyor. Bu güruh var. Yani bunu bir kenara koyalım önce. Bundan şeyi ayırmamız gerekiyor. Gerçekten bilgi almak isteyen, endişe eden insanları bundan ayırmamız gerekiyor, ayrı tutmamız gerekiyor. Haklı olarak insanların bazı endişeleri var. Bir de insanlar haklı, yani yeni bir tedavi biçimine, yeni bir yaklaşıma kimse bakmaz. Yani biz farmakologlar da mesela yeni çıkan ilaçlara göre eski ilaçları uzun süredir piyasada, atıyorum bir hipertansiyon tedavisinde kullandığımız eski ilaçlar var. Yepyeni bir ilaç gelmiş. Biz bunu daha temkinli kullanırız. Hani daha geniş popülasyonlarda ne gibi yan etkileri çıkacağını bilemediğimiz için. Tabii ki çalışmalar bize uzun vadeli, nadir de olsa bir takım yan etkiler çıkabilir zaman içerisinde. Şimdi bu nadir yan etkileri bile biz istemeyiz. Yani hiçbir insan zarar görsün istemeyiz. O yüzden temkinli davranırız. Ancak bir de tıpta şöyle bir kural vardır. Yani yarar zarar oranına bakarız biz. Yani ilacın veya yöntemin hastaya sağlayacağı yarar, yanında getireceği zarar ya da riskin üzerindeyse yaptığımız yarar zarar hesabında. Bakın, kemoterapi ilaçları vardır. Kanser hastalarında kullanılır. Bu ilaçların çoğunun çok büyük yan etkileri vardır. Biz bunları kullanırız çünkü hastanın ömrünü uzatır. Hastayı daha fazla hayatta tutmayı başarırız. Bu arada belki başka bir teknik gelişir ya da hastanın kendi mekanizmaları faaliyete geçer, bu kanseri yenmesine yardımcı olur diye. En ekstrem örnek budur. Ama öbür taraftan da hastanın tansiyonu yüksek görülen, işte yok bir atıyorum şimdi ya bir yüz felci olmuş ya baş ağrısı, diş ağrısı yapmış ya da işte böyle göz ardı edebileceğimiz birçok yan etkisi olan bir ilacı ben hipertansiyon gibi eğer kontrol altına almazsam hastada beyin kanamasına neden olabilecek, hastayı felç yapabilecek bir hastalıkta kullanmaktan çekinmem. Yani burada biz yan etkileri, bunların çoğu da tolere edilebilir yan etkilerdir zaten. Şimdi vatandaş buradan en büyük korkusu şu, acaba ben zarar görür müyüm? Yani bu aşıyı yaptırarak başıma bir iş açılır mı, bir şey olur mu? Şimdi iki yerden bakabiliriz buna. Birincisi, aşıyı yaptırmadığı takdirde COVID-19'la karşılaşma riski var bu vatandaşın. COVID-19'la karşılaştığı zaman COVID-19'daki ölüm riski biraz enteresan. İlk başlarda, virüsün ilk başlarında bu yaşlıları öldürüyor gibi bir yaklaşım vardı. Ama yaşlılar ve sekonder hastalığı, yani ikincil hastalığı olan kişiler zaten birçok başka hastalıktan da hayatını kaybedebiliyor. Yani sadece COVID'den değil. İlk etapta bunu görmemiz normaldi. Ve bu maalesef bir gevşeklik yarattı. Gençler, oh ne güzel, benim hipertansiyonum yok, 65 yaşında altındayım, benim için bir problem değil dedi. Bu yayılımı artırdı.
yayılım arttıkça biz sahada şunu görmeye başladık. Bu ikincil hastalığı olmayan, atletik, işte daha düzgün yaşayan, içki içmeyen, sigara içmeyen bir takım insanları da aramızdan alıp götürdü. Ve bu virüs insan seçiyor öldürmek için. Bir kere burada bir ölümcül riskimiz var. Yani şeye bakıp da efendim %2 ila 5 arasında bir öldürücülüğü var bunun. Yani ne olacak, %90'ın üzerinde de ben ağır bile geçirsem bu hastalığı bir sıkıntı olmayacak. Niye aşı yaptırayım ki düşüncesi şöyle bir şey. Bakın tıpta %1'lik, %2'lik, %3'lük riskler vardır. %2, %3 klinik risk, yani klinikte bir uygulamayı çok mecbur kalmadıkça yapmayız mesela, yapılamaz asla. Burada ya aydınlatılmış onam falan verilir. Şimdi bu virüsün kendisi böyle bir risk sağlıyor, böyle bir klinik risk sağlıyor. Ve burada bizim aşı olmayarak yani buradan gelecek riski alırken hangi riski aldığını bilmesi lazım vatandaşın. Bir kere bir ölümcül bir durumun riskini alıyor. Peki siz aşı olacak mısınız hocam bu durumda? Olacağım. Ben şimdilik olacağım diyeyim. Neden olacağımı da sonra açıklayayım. İkinci nokta şu, yani birincisi bir risk alacak. Bunu yaptırmayarak risk alacak. İkincisi bir aşılama faaliyetinin, şimdi aşıda amaç ne? Bu bir pandemi şu anda. İnsanlar şeyle çok karıştırıyorlar. Geçmiş yıllardaki grip salgınlarıyla veya griplerle bunu karşılaştırıyorlar. Zaten orada da her sene bir yeni grip aşısı çıkarıyorlar. Bunu diğer grip salgınlarıyla karşılaştırmayacağız. Bu bir pandemi. Bakın, pandemi salgın demek. Küresel bir salgın bu ve giderek yayılıyor. Eğer aşı da etkiliyse, ki öyle gözüküyor şu andaki çalışmaların sonuçlarına göre, biz bu salgının belini kıramayacağız demektir. Salgın azalarak da olsa devam edecektir, normalleşme uzayacaktır. Bunun için de bizim aşı olmamız lazım. Yani sadece isteklilerin değil, istekli olmayanların da buna katılmaları gerekir ki genel bir toplumsal immünizasyon, toplumsal bir koruma sağlayıp daha erken bitirelim. İkinci nedeni de bu aşılanmaların. Evet, şimdi öte yandan haberler de yayılıyor biliyorsunuz. Örneğin Alman aşısıyla ilgili 4 kişinin felç olduğuna dair haberler yayılınca insanlar aşı olmaktan daha çok ürktüğünü söylediler ama aslında belki de temeli aşı olmayabilir bu felç olma durumunun. Nedir? Nasıl uygulanır? Ne yapmak lazım? Bunu açıklayayım. Ben daha ekstrem örnek vereyim. Yani felç derken de şimdi biz felç dediğimiz anda ilk etapta bizi dinleyenler bir anda yerlerinden zıplamışlardır muhtemelen. Bunun altından itibaren tutmayan bir felç oldu. Bir kere burada bahse konu olan şey, yanılmıyorsam bir yüz felci durumları var. Ben daha ekstrem örnek vereyim. Ölümler var. Yani bu o kadar geniş insan popülasyonlarında uygulanıyor ki. Şimdi 40 bin kişide deniyorsunuz mesela. Bütün dünyada çok merkezli 40 bin kişide aşı çalışması var ve burada 2-3 kişi, programa dahil olan 2-3 kişi hayatını kaybediyor. Peki başka bir dilim yapın, başka bir yerine koyun, hiç aşı programında olmayan 2-3 kişi ölmemiş midir bunun içinde? Yani bu süreç içinde. İnsanlar çeşitli nedenlerle hayatını kaybedebiliyor. Ve ölüm olduğunda, bir aşı programında bir kişi hayatını kaybettiğinde bu hemen duyuluyor. Veya aşı programı içinde bu raporlar şeffaf yayınlandığı için nasıl yorumlanacağı, epidemiyologların, halk sağlığı uzmanlarının, istatistikçilerin, farmakologların birlikte değerlendirmesi gereken işler ve inanın ki bu aşılara ruhsat veren komisyonların içinde bu tarz insanlar var ve bunları değerlendiriyorlar. Öncelikle şeyden örnek vereyim. Bizim siparişini verdiğimiz Sinovac aşısı, Çin aşısının Brezilya çalışmalarında bir kişi hayatını kaybetti ve bir süre durduruldu aşıyla ilgili faaliyet. Bu kişinin ölümü aşıyla mı ilgili yoksa aşıdan tamamen bağımsız başka bir mevzu mu? Yani ki adamın kafasına saksı düşse bile bu inceleniyor. Yani bir şekilde bir kenara atılmıyor. Ve burada aşıyla illiyet ve bağ kurulmayan, sebebi belli bir ölüm olduğu için ve bu raporlandığı için ve bu rapor
takip komitesi, bağımsız takip komitesi var bunları takip eden. Bu çalışmalar ciddi şekilde bir denetime tabi. Yani denetimsiz değil ki. İkincisi yüz felci meselesine gelelim. Orada görülme sıklığına baktığımız zaman, yani diyelim ki şimdi tam olarak rakamları bilmediğimden genel global olarak izah etmeye çalışacağım. Diyelim ki 2000 kişide 3 kişide görüldü. Şimdi bunun dünyadaki görülme sıklığına bakıyoruz. 2000 kişide 6 kişi ise burada popülasyon içinde görülme sıklığı var zaten. Aşının bir de bununla direkt bir illiyet bağının kurulması lazım. Direkt illiyet bağı kurabilmek için ilk etapta şuna dikkat ederiz biz. Eğer ki bir hastalığın ya da bir yan etkinin, işte baş ağrısı olabilir bu, ne bileyim işte yürüme bozukluğu olabilir, görme bozukluğu olabilir. Her şey dahildir bunun içine. Çok geniş bir perspektifte değerlendirilir. Toplumda, popülasyonda görülme sıklığı nedir? Buradaki popülasyonda görülme sıklığı nedir? Bir, buradaki görülme sıklığı düşük. Daha düşük bir kere. Bu bir. İkincisi, bağımsız gözlemciler çift kör çalışmada da kime plasebo, kime aşı verildiği biliniyor burada. Plasebo verilen grupla aşı verilen grup arasında yapılan karşılaştırmada da anlamlı bir fark yok burada. Yani plaseboda hiç çıkmamış da sadece aşı grubunda çıkmış gibi bir durum da olması lazım. Şeffaflığın böyle bir şeyi oluyor. İşte bilginin hızlı yayılmasının böyle bir sıkıntısı oluyor. Sadece tıp insanları ulaşmıyor bu şeylere. İnternete girdiği zaman Lancet'te yayınlanan, Nature'da yayınlanan bir makaleye bir inşaat mühendisi de ulaşabiliyor, bir ekonomist de ulaşabiliyor. Dün maalesef ben çok üzücü bir şey yaşadım kendi Facebook hesabım içinde. Bir tarih öğretmeni, emekli tarih öğretmeni hashtagler koyarak aşı karşıtlığı propagandası yapıyor. Ben diyor tarih öğretmeniyim, bilim tarihi öğrenin, bilim tarihine bakın. O zaman 100 yılda bir komplo mu var? Bunlar veba salgını oldu, çiçek salgını oldu, kızamık salgını oldu. Bunların bazıları pandemiye dönüştü. Yani bu pandemiler oluyor. Bu virüsün genomunu biliyoruz, kimliğini biliyoruz. Kimliğini bilmesek aşı geliştiremezdik. Aşı niye bu kadar çabuk gelişti diyorlar. Zaten biz HIV ile, yani virüslerle çok uzun bir süredir uğraşıyoruz. HIV ile başlayan ciddi aşı çalışmaları var. SARS ve MERS'te oldu. Grip virüsü gene bu aileden bir virüs, influenzalar var. Onlara karşı bizim teknolojimiz vardı. Bir de kansere karşı aşı üretme çabaları vardı ve özellikle de rahim boynu kanserinde başarılı olundu. Aşıyla çok öldürücü olan bu kanser türü şu anda tedavi edilebiliyor. Hepatite karşı geliştirildi aşılar. Hepatit B, bakın ben de oldum, hastane personeli olduğum için hepatit A'ya karşı koruyucu oluyor. Virüslere karşı zaten bizim bir aşı teknolojimiz vardı. Bu virüsün genomunu da bildikten sonra bununla ve bir de bu pandemiye neden olduğu için acil onaylar yapıldı. Tırnak içinde acil onay. Halkımızın şunu da çok iyi anlaması lazım. Şimdi genellikle komplocular şunu diyor. İşte Pfizer, AstraZeneca neyse ilaç firmalarının da adını söylüyoruz ama zaten geçiyor bunlar bu çalışmalar sırasında. Ya bunlar şu anda kar etmek istiyorlar. Buraya yatırım yaptı. Çok büyük paralar kazanmak istiyorlar. Bakın bu firmalar şu anda arzu etmedikleri bir riski de aldılar. Acil onay aldılar. Acil onay ne demek? Eğer ki sahada, ilaçlarında, şimdi ben para kazanmak istesem bu aşıları 4 ay, 5 ay daha uzatırım faz 3 çalışmalarını. Hatta 6 ay daha uzatırım ve iyice emin olarak piyasaya sokmak isterim. Çünkü geniş popülasyona girdiğim zaman tamamen stop etmem, aşımın rafa kalkması, ilacımın rafa kalkması ve benim büyük bir zarara girmem anlamına geliyor. Hiç bu tarafından insanlar değerlendirmiyorlar konuyu. Acil onay biraz da neden veriliyor? Pandemi can almaya devam ediyor, seçerek can alıyor. Can kayıplarını böyle oturduğumuz yerden 200 kişi ölmüş, 100 kişi ölmüş, bunları rakama indirgemek çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve maalesef birçok insan yakınlarında birilerini kaybetti. O yüzden biz buna onay verip artık elimizdeki sonuçlara güvenip yola çıkmak durumundayız. Yani firmaların böyle kar etmek gibi bir niyeti olsa mümkün mertebe genişletip
birkaç ay daha, 3-5 ay daha geniş popülasyonlarda uygulayıp ondan sonra çıkarırlardı. Burada bir de öyle bakmak lazım. Peki siz neden aşı olacaksınız? Şimdi bunu açıklarsanız en azından açıklık kazanacak. Bir uzmanın, bir profesörün bunu söylemesi çok kıymetli. Aşıya ulaşırım. Şu ana kadar benim bildiğim Çin aşısına 50 milyon doz sipariş verildi. Bu 25 milyon doz anlamına gelir çünkü 2 kere yapılıyor. Öbür BioNTech aşısına da duyduğum bir 1 milyon doz, bu da 500 bin kişiye karşılık gelebiliyor maalesef. Belki daha fazla sipariş verilebilir. Şimdi aşı zaten bir program dahilinde yapılır. Öncelikle zaten en riskli olan, en yıpranmış olan sağlıkçılar bence ayakta alkışlanmaları lazım. Bunlar bu yaz izne gidemediler doğru düzgün. İstifa etmeleri yasak. Görevlerinin başından ayrılamıyorlar. Çoğu çoluğunu çocuğunu görmedi. Yani halkın bunu da anlaması gerekiyor ve bir şey daha söyleyeyim. Tüm dünyada böyle, bizde daha çok olmak üzere o faz deyip duruyor ya değerli halkımız. Faz çalışmaları daha bitmedi de şöyle de böyle de. Bu faz çalışmalarına büyük ölçüde sağlıkçılar dahil oldu. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Önce onlara yapılacak zaten ruhsatlandıktan sonra. Bir de şöyle bir şey yok. İşte Çin aşısını niye tercih ediyoruz? Çin'den gelen aşı, Çin malları kötüdür, şudur budur. Ya bu sadece bir sipariş ve bizim kurullarımız var. Bu kurullarımız hem kalite bakımından değerlendirecek hem etkinlik bakımından değerlendirecek. Muayenesi yapılmadan, kalite onayı verilmeden bir şey onaylanmayacak. Onaylandıktan sonra program başlayacak. Önce sağlıkçılar, yaşlılar ve 65 yaş üzeri, sonra peyderpey geniş kitlelere doğru bu aşılama yayılacak. Millette bir de şöyle bir şey var Ömürcüğüm. Sanki aşılar gelmiş, eczanelere yığılmış da ve zorlanıyormuş da, zorlama da yok. Yani yasal olarak şu ana kadar öyle bir şey de görmüyoruz. Sanki zorla aşı yaptırılacakmış gibi bir yaklaşım yok. Keşke bol miktarda gelse, hepimiz katılsak, çabuk katılsak da şu beladan çabuk kurtulsak. Biz şu anda yetkililerimize baskı yapıyoruz, bizi de aşı programına katın diye. Buradan aşı gelirse, Çin aşısı, Alman aşısı bakmadan ben kolumu uzatacağım, gidip aşımı olacağım. Yani neden olacağım? Bir, bu işe sözümün arkasında durmak için aşı olacağım. Ki yani söylediğime inanıyorum, kendim kimseyi aldatmıyorum. Biz gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi, kendimi korumak için. Çünkü baktım bir fark gözükmüyor. Ben riskimi daha da azaltacağım. Şimdi ben her gün çift maske takıp, uzaktan eğitim yapıp, kendimi korumaya, elimi yıkamaya çalışıyorum. Ona gene devam edeceğim ama aşı olarak kendimi korumaya çalışacağım. Bir de o nedenle, yani aşı olmamın sebebi bu. Peki hocam, son bir soru olsun size. Biz aşı olduk farz edelim. Aşıdan sonra tekrar koronavirüse yakalanma ihtimalimiz olabilir mi? Şimdi baktığımızda mevcut tüm aşılarda en az 4, ortalama 6 ay koruyuculuk olacağını öngörüyoruz. Yani 6 ay süreyle antikor devam edebilir. Daha uzun süre devam edip etmeyeceğini antikorların aşı uygulanan kişilerde ileriye dönük çalışmalar sırasında göreceğiz. Yani belki bir tetanoz aşısından örnek vereyim. Bu aşının 5 yıl bir koruma sağlayıp sağlayamayacağını şu anda söyleyemiyoruz. Ama en az 4 ay koruma sağladığını düşünsek, 6 ay diyorlar da hani ben 2 ayda geri çekiyorum. Şu kış döneminde ciddi bir koruma sağlaması, en azından sağlık personelinin artık hastalanmaması, ölmemesi, yaşlıların kaybedilmemesi bize çok yol gösterici olacak. İnşallah da öyle olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Aydınlatıcı oldu. Umarım halkımız bu bilgileri birebir uygularlar ve dikkat ederler. Çünkü şu anda komplo teorisi her yerde çok yaygın. Çok çabuk inanıyoruz. Doğruyu bulmak gerekiyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Ömür Kurt. Sana da sağlık ve esenlik diliyorum. Sağlıkla kal, kendine dikkat et. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun.